Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi güzel bir motifin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Hem tam bir motif yapacağız, hem bu motifin yarısını da çalışacağız. Bu motiflerin yapımını anlattığım bu video, bundan sonra çekeceğim videonun da bir hazırlık aşaması olarak düşünün. Çünkü burada yapacağım motiflerle bundan sonraki videoda çok güzel bir, artık hırka gibi de değil, baya bir ceket yapacağız. Yakaları olan çok harika, gerçekten beğeneceğinizi umduğum bir ceket yapımını anlatmaya çalışacağım. Nako Vizon kullanıyorum. Şöyle bilgilerini görülebildiği kadar göstereyim. Renk numarası 6684 ki benim en sevdiğim renktir. Mürdüm rengi. Ve 4 numarada tığ kullanıyorum. Açıklama bölümüne de yazıyorum zaten. Evet, hemen motiflere başlayalım. Sihirli halka içerisine 2 zincir çektim. Doluyorum. Bekletiyorum. Bekletiyorum ve topluyorum. 1 zincir, tekrar 1, bekletiyorum, 2, bekletiyorum, 3 ve topluyorum. 1 zincir, gene ipleri 2 kere alıyoruz. Şöyle 2 1, bekletiyorum, 2, 3, topluyorum. 8 adet örüyoruz bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Aradaki bir zincir ve sırayı bağlıyorum. İpliğin üzerinde 3 numara tığ kullanın yazıyor. Fakat ben 4 numarayı seçtim. Çünkü bayağı dolgulu bir motif kullanacağız. 3 numarada örneği çok sıktı. Yani iplikler çok birbirine girdi. Hoş durmadı. O yüzden 4 numara elime daha uygun geldi. Eliniz sıkıysa 4,5 numarayla bile örebilirsiniz. Tabii ceketi illa benim bu yaptığım motifle yapmanız gerekmiyor. Beğendiğiniz herhangi bir motifi de kullanabilirsiniz. Ama yapacağımız ceket gerçekten motif eklemeleri, birleştirmeleri, birleştirme tarzı çok farklı. O yüzden bu modeli kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki sadece bu motiften değil, istediğiniz herhangi bir motiften de yapabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Şuradaki boşluğa gelmem gerekiyor. Şu aradaki. İlmek kaydırarak boşluktayım. 1, 2 zincir doluyorum. Aynı boşluğa bekletiyorum. Bekletiyorum ve topluyorum. Şimdi burası motifin köşesi. Sırayı tamamladıktan sonra bir tane daha örüp köşeyi tamamlayacağız. Şimdi araya 2 zincir, bak, gevşek gevşek örün, hiç sıkmadan. Diğer boşluğa 3 trabzan, ikili trabzan. 3. Gene 2 zincir. Diğer boşluğa, şimdi diğer köşeyi yapıyoruz. Topluyoruz. 2, 3. Hepsini birden topluyorum. 2 zincir. Gene aynı boşluğun içerisine topluyorum. Köşe.
Şimdi 2 zincir, diğer boşluğa 3 trabzan. Hiç elinizi sıkmadan ipi gayet gevşek bir şekilde tutarak örelim. Böyle kare hale geliyor ikinci sırada. Gene 2 zincir ve diğer köşe. Yandaki boşluğa diğer köşeyi örüyorum. Topluyorum. 2 zincir, 2, 3 topluyorum. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Şimdi başladığımız noktadayız. Köşeyi yarım örmüştük. 3 trabzandan sonra gene araya 2 zincir doluyorum. Şu köşeyi ördüğümüz boşluğa tekrardan batıyorum. Bekletiyorum. Bekletiyorum. Ve 4 ilmeği birden topluyorum. Köşeyi tamamladık. Şimdi bir üst sıraya nasıl geçiyoruz? Bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum ve şuradaki örgünün üzerine şöyle bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bu bizim şuralardaki köşede yaptığımız boşlukları oluşturuyor. Bir daha yapayım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle köşe oluşturmak için doluyorum. Örgünün üzerine bir yarım trabzan. Hepsini birden topluyorum. Aynı şekilde boşluk oluşturuyorum. Buraya öreceğiz şimdi. Gene yarım köşeyi. Bizim köşemiz burası çünkü. İplik yürütmüyoruz, ilmek yürütmüyoruz. Buradan başlıyoruz. 2 zincir oluşturduğum köşeye, boşluğa hepsini birden topluyorum. Gene köşedeyiz ve yarısını ördüm. Sıra bittikten sonra gene bu şekilde tamamlayacağız. 2 zincir, 3 trabzan yaptığımız yanına, şuradaki boşluklara 3'er trabzan daha örüyoruz. 3 trabzan boşluğa tekrar devam ediyorum. Diğer alt sıradaki 3 trabzanın üzerine de trabzan örüyorum. Sonra yanındaki boşluğa da 3 trabzan. Toplam 9 trabzan olacak. İki zincir, köşeye geldik. Bekletiyorum. Topluyorum. 2 zincir köşeye, tekrar aynı boşluğa 2, 3 topluyorum. 2 zincir, gene trabzan örüyorum 9 tane. Burada yaptığımız gibi sırayı tamamlıyorum. Sıra sonunda gene 2 zincir doluyorum. Şurada yarım ördüğüm köşeye 3 topluyorum 4 ilmeği. Şimdi gene aynı köşeyi öreceğiz. Bir zincir doluyorum. Örgünün tam tepesine batarak bir yarım trabzan örüyorum. Bu da bizim köşedeki boşluğu oluşturuyor. Bu boşluğun içerisine tekrar diğer sırayı, yani son sıramızı 1 2 3 4. sırayı örüyoruz. Gene 2 zincir oluşturduğumuz sıraya topluyorum. Pardon, şimdi bir zincir çekiyoruz.
Şu aralara 2 zincir çekiyorduk. Şimdi bu son sırada bir zincir çekiyoruz. Gene yandaki boşluğa 3 trabzan, bütün trabzanların üzerlerine birer trabzan ve buradaki boşluğa da gene 3 trabzan. Toplam 15 trabzan oluyor. Boşluğa 3 tane daha. Bir zincir doluyorum köşeye, bekletiyorum ve topluyorum. 2 3 zincir çekiyoruz köşeye şimdi. Köşeler 2 zincirdi. Son sırada araları bir zincire düşürdük. Ortayı da 3 zincire çıkardık. 3 zincir çektim. Topluyorum. Bir zincir, gene boşluklara ve trabzanların üzerine 15 trabzanı örüyoruz. Bir zincir, ortada 3 zincir olarak sırayı bitiriyoruz. Hem motifin hem de sıranın sonundayız. Bir zincir, yarım ördüğüm köşeye 2 3 topluyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum artık. Çünkü son sıra ve bağlıyorum. Tam 13,5 santim. 13,5 santimle 38 beden örebileceğimi düşünüyorum. Tabi videodan sonra, yani bundan sonra ceketi öreceğiz bu motiflerle. Ve videonun sonunda kaç beden olduğu zaten ortaya çıkacak. Yani benim örmek istediğim 36 ve 38 beden, yani iki bedeni örgüde kullanabiliyoruz. Zaten her zaman söylüyorum. Örgünün avantajı oluyor bu. 36-38 beden yapmak istiyorum. Ve motiflere ekleyeceğiniz her yarım santim bir beden olarak yansıyacak ceketin tamamına. Çünkü her motifte yarım santim tamamında dağılacağı için bu yarım santimler bir bedeni oluşturacak. Yani 38-40 beden olabilir. Bir yarım santim fazlalaştırmak. Bir santim daha fazlalaştırırsanız, yani bir sıra daha eklerseniz, hatta bir sıra eklerseniz daha da fazla olur. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor bu sıraları arttırmak için. 14, yani 15 santim olduğunda 42 beden bir ceket çıkabilir ortaya. Buna dikkat edin. Eğer büyük istiyorsanız tabii ki motifleri 15 santimde yapabilirsiniz. Bedeninize göre. Videonun sonunda, yani ceket bittikten sonra zaten 13,5 santimlik bir motiften kaç beden ceket çıkacağını göreceğiz. Şimdi yarım trabzanı örelim. Yine sihirli halka içerisine 1 2 3 4 zincirle başlıyoruz. 3 zincir trabzanı, bir zincir de mesafeyi oluşturuyor. 1 2 3 topluyorum. Buradaki mesafe motifin artış noktaları oluyor her iki tarafta da. Bir zincir, topluyorum.
Bir zincir, ve 4 tane yapıyoruz. Topluyorum. 1 2 3 4. Şimdi şuradaki mesafeyi buraya da örüyoruz. Bir zincir ve bir trabzan. Artış noktaları buraları oluyor. Bir, iki, üç, 4 zincir. Tekrar artış noktası oluşturuyoruz her sırada. Şuradaki boşluğa yine 2 ve 3 topluyorum. İki zincir, diğer motifte ördüğümüz ölçülerde gene burada 3 trabzan. İki zincir. Şimdi köşedeyiz. Diğer boşluğa geçiyorum. Topluyorum. 2 zincir. Yine aynı boşluğun içine topluyorum. 2 zincir ve burada ördüğüm 3 trabzanı örüyorum. İki zincir. Şimdi artış noktasındayız. Oraya da gene buradaki gibi topluyorum. Bir zincir, diğer artış noktasında örüyorum. Burada olduğu gibi buralardan arttırarak örüyoruz motifi. 1 2 3 4 zincir. Gene ilk boşluğa üç topluyorum. 2 zincir. Şimdi 3 tane trabzan, 9 tane oluyor. Diğer sıraya kadar 9 trabzan. Gene köşeyi örüyorum. Diğer sıranın başına kadar geliyorum. 15 trabzanı ördükten sonra bir zincir, artış noktasında gene bir badem örüyoruz. Bir zincir. Bu mesafeyi tekrar örüyoruz. Çünkü birleştirirken, yani biz bu motifleri örerken son sıralarında genelde birleştire devam edeceğiz örgüye. O yüzden şuraları da önemli. Köşeleri oluşturuyor çünkü. Evet, kesiyoruz ve motifi bitiriyoruz. Bu da bizim yarım motifimiz. Bundan ceket örerken 4 adet kollara gerekiyor. Yani 2 adet bir kola, 2 adet diğer kola, 4 tane yarım motif kullanacağız. Yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı örgü. Şimdi bu videodan sonra, yani motiflerden sonra örgüye devam ediyorum. Artık bundan sonrasını diğer videoda izleyeceksiniz. Beğeniyorsanız videolarımı ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın. Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda motiflerini anlattığım ceketin yarısını bitirdim. Bir fikir vermesi için bu yarım haldeyken de paylaşmak istedim. Yaka kısmı ve arkada da devam ediyor yakası.
Şimdi bunun nasıl birleştirildiğini, motiflerin nasıl yerleştirildiğini göreceğiz. İplik bilgilerini bir anımsatayım istedim. Renk numarası da 6684 Nako Vizon. 4 numarada tığ kullandım. 42 tam motif. 4 tane de yarım motif. İkisi bir kola. Bu ikisi de ceketin diğer koluna kullanılacak. Şimdi biten motifleri nasıl birleştiriyoruz? Ceketi ortaya çıkarırken de nasıl birleştiriyoruz? Ufak bir ayrıntısı var çünkü. Onu hemen yapalım. Motifi hangi noktalardan birleştiriyoruz? Şimdi köşelere 3 zincir çekmiştik son sırada. Bu 3 zincirin tam ortasından ipi bağlayıp örmeye başlayacağız. Şurada ipi bağladıktan sonra badem modeline şöyle batıyoruz. Şu mesafeyi 2 zincirle yükseltiyoruz örgüyü. Yani ekledikten sonra 2 zincir çekiyoruz. Şu bademin ipi de şöyle alıyoruz, tek kanadını. Birleştirdiğimiz noktaya en yakın, ortaya en yakın olan tek kanadı alıyoruz. Yani ilmeği tam değil, şöyle alıyoruz. Şu bademden şuradaki desen bademe kadar birleştiriyoruz. Yani şu köşeyi 2 zincirle badem örgüsüne geliyoruz. Sonra da aradaki bir zincirlik mesafeyi, sonra trabzanları, gene aradaki bir zincirlik mesafeyi ve bademi birleştirdikten sonra şuradaki mesafeyi 2 zincirle çekip tam ortaya gene ekliyoruz. Ortadaki köşenin tam ortasındaki zincire şöyle yukarıdan aşağı doğru, bunu da aynı şekilde tam ortadan ortadaki zincire bu şekilde ve ipi hemen bağlayıp sıkılaştırıyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Şu ortadaki zincirle, yani bağladığımız ilmekle bademin arasına gelene kadarki mesafede çektiğimiz zincir kadar. Hemen ilk birleştirmeyi yapalım. Bademe ip hep bu şekilde kalacak. Sonra karşısındaki ilmeğin içerisine ilmek kaydırarak ekliyorum. Arada bir zincirlik mesafe örgü vardı. Onu da birleştiriyoruz. Aynı tam karşılığına aynı ilmeklere batıyorum ve ilmek kaydırarak ekliyorum. Sonra trabzanlar başlıyor. İlk trabzana ve ilk trabzana ilmek kaydırarak ekliyorum. İp hep bu şekilde örgünün altında kalıyor. Tığ alıyorum. Yukarıdan aşağı, karşı tarafa da yukarıdan aşağı ipi alıp ekliyorum. Sonra diğer ilmeğe tam karşılığına ipi de çok sıkmayın. Rahat bir eklenti olsun ki motifin genişliği bozulmasın. Yani burayı çok sık tutarsanız büzer ve genişliğini kaybeder motif. O yüzden gevşek gevşek örmekte fayda var. Gene diğer ilmeğe, sonra diğerine tam karşılığına çok basit bir örgü birleştirme şekli
ve de muntazam oluyor. Yeter ki ipi sıkmayın. Püf noktası tam karşılığına gelecek ilmeklere batmak, atlamadan. Çünkü her iki tarafta da ilmek sayısı aynı. Tam birbirine denk gelmesi gerekiyor. Önemli olan ilmekleri tam karşılığı olana batmak. Şimdi son trabzanı da ekleyelim. Aradaki bir zincirlik mesafe tam karşılığında da aynı yere. Şimdi bademin üzerine karşılığında bademi de ördükten sonra şuradaki mesafeyi 1-2 zincir, aynı şekilde tam ortadaki zincire, sonra gene tam ortadaki zincire birleştiriyoruz. Gayet güzel, muntazam bir birleştirme oldu. Ben bunu örerken de birleştirerek denedim. Hoşuma gitmedi, güzel durmadı. Söktüm, bunu denedim. Bu daha iyi oldu. Daha muntazam oldu. Bunu tercih ettim. Zaten de çok basit, göreceksiniz. Şimdi diğer motiflere geçiyoruz. Gene normal örer gibi devam ediyoruz. Köşeye, tam ortadaki zincire ilmek kaydırarak bağlıyorum. Gene 1-2 zincir çekiyorum. Köşeyle şuradaki bademi ek yerine kadar hemen eklemeye başlıyoruz. Önce örgüyü alalım. Sonra şu ip altta duracak çünkü. Tam karşılığına batıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. Sonra şuradaki zincirin boşluğuna şimdi trabzanlardayız. Gayet kolay bir örgü. Tam karşılığına gelecek ilmekleri batıyoruz. Burada yaptığımız bu birleştirme örgüsünü aynı şekilde diğer kısma da örüyoruz. İp hep aşağıda duruyor. Örgüyü yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı tığ batırıyoruz ve bir kere de çıkartıyoruz. Yani ilmek kaydırıyoruz.
tam karşılığına denk gelecek şekilde. Çünkü motifin her iki tarafında da ilmek sayısı aynı. Atlamadan örersek birbirine eşit geliyor zaten. Şimdi son trabzan, aradaki bir zincirlik boşluk var. Tam karşılığında gene bir zincirlik boşluk. Sonra bademin üzerine zincire gelebilmek için şu ortadaki örgüyü 2 zincirle yükseltiyoruz. Tam ortaya ve tam ortaya birleştirme bu şekilde devam ediyor. 3 sıra ikişer tane ekledikten sonra şimdi burası yaka kısmı. Yaka kısmına gelen motifi ters çeviriyorum. Çünkü katlandığı zaman düz tarafının gözükmesi gerekiyor. Bu normal, düz, bu ters. Şimdi eklerken gene aynı şekilde ekliyoruz. Şuradaki içeride aldığımız ilmek devam ediyor. Ters çevirdiğimizde en dıştaki gene aynı ilmeğe batıyoruz. Şuradaki gibi bize dönük olacak ama gene en dış ilmek olacak. Bu şekilde burada yaptığımız eklemeyi örerek devam ediyorum. Ortadaki zincirlere ekliyorum. Sonra 2 zincir. Şimdi şuradaki zinciri şöyle almamız gerekiyor. Sonra bademin içerisinden kaydırarak geliyoruz. Sonra aradaki boşluğa şuradaki bir zincirlik boşluğa şimdi trabzanlar başlıyor. İlmek takip ederek tam karşılığına denk gelecek şekilde ekliyoruz. Bir, iki, üç, dördüncü sırayı şu motifi ters koyarak ekledik. Bu düz, bu ters. Şimdi 2, 4, 5. sırayı ekliyoruz. Gene buradaki şu omuzu oluşturacak. Değişiklik burada zaten eklemelerde. Yani motif birleştirmelerde bildiğimiz klasik anlamda bir birleştirme olmayacak bu. Şu motif buradan ön kısma, buradan da arka kısma eklenerek şöyle bir üçgen oluşturacak şurada. Şurası omuz kısmı. Burası yaka. Şöyle. Burası da yaka. O yüzden şu yaka kısmına gelen 2 tane motif tersinden. Buraları tersi. Diğerler düz. Sadece şu yaka kısmı şöyle tekrar göstereyim ki daha anlaşılır olsun ve şu kısımda omuz.
Yani tekrar söyleyeyim. Şu kenar ön kısma, diğer iki kenar arka kısma eklenecek ve omuzu oluşturacak. Gene 1, 2, 3, 4, 5. sıradan sonra şu yakanın devamı olarak bir tersten motif daha ekliyoruz. Yani şu başlangıç, şu yaka, bu da enseye doğru olan yakanın diğer kısmı. Böyle devam edecek. Diğer o ördüğüm yarı ceketin yarısını da en ortadaki motifleri birleştirirken her iki tarafı da birleştireceğiz. Şimdi şu yakanın devamını da gene şuraya 1, 2, 3 tane tersten eklenmiş motif var. Şuraya ekliyorum. Gene 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra bu şekilde oluşuyor. Yani şu 3 motif tersten eklediğimiz şu 3 motif bizim ceketimizin, şöyle tekrar göstereyim, yakasını oluşturuyor. Şu ense kısmı, yani arkayı da birleştirdiğim zaman bu arkaya birleşecek ve yakanın devamlılığını oluşturacak enseye kadar. Kafa karışıklığı olmasın diye bir daha göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 11 motif bu şekilde. Şurası omuz oluyor. İlk seferde biraz karışık gibi durur. Şu kısım ense oluyor. Daha aklınızda kalması açısından şöyle göstereyim. Şimdi şu araları birleştireceğim. Aslında video çekimi olmasaydı ben arka kısmı bütün örecektim. Yani hiç yarım yarım değil de bütün örecektim. Yanları birleştirecektim ama bu şekilde görüntü çok yoğun, çok kalabalık oluyor. Bir de karışık oluyor. O yüzden yarısını bir ördüm. Diğer yarısında daha sakin, daha az motifle çalışmak istedim. O yüzden böyle iki parçalı oldu. Daha anlaşılır olması açısından. Şimdi ben şu araları tekrar buraları yaptığımız gibi birleştiriyorum. Sonra arka kısmı da birleştirip artık tamamı bütün motifleri birbirine ekleyeceğiz ve kolu oluşturacağız. Şimdi şuranın nasıl örüldüğünü, nasıl ekleme yapıldığını da göstereyim. Tabi örgüyle yeni tanışanlar için, yani bilenler için değil, onlar zaten biliyorlar. Şurada ekleme yeri bittikten sonra, bademden sonra 2 zincir çekip köşeleri tutturuyorduk. Ama zaten ilk birleştirmede köşeler birbirine tutmuş halde zaten. Ne yapıyoruz? Yükseltiyi örüyoruz. Şurada kalıyor çünkü örgü. Burada köşeye giden zincirler var. Örerken de 2 zincirle köşelere çıkıyorduk. Gene aynı mesafe mevcut. Bu şekilde örüyorum. Ortaya şöyle yapayım. Şu şekilde duruyor tığda. Alıyorum, birleştiriyorum. Şimdi 2 zincir daha. Bu köşelerle birleştirme noktasına inen mesafeyi vermezsek çok sıkı, sert bir örgü oluşur. O da güzel olmaz. O yüzden bu 2 zincirlik mesafeyi unutmayalım. Çünkü birleştirme şu son badem deseninde bitiyor. Köşeye kadar bir 2 zincirlik bir mesafe daha var çünkü. Gene ekleme işlemlerini yaparak her ilmeğin tam karşısındaki ilmeğe batarak devam ediyorum. Burada hangi ilmeğe batıyorsak karşılığında da aynı ilmeğe batıyoruz. Bu şekilde bakın, gayet güzel, muntazam, çizgi halinde ekleme yerleri oluşuyor.
Sonunda gene 2 zinciri çekiyorum. Gene köşedeki zincirin tek ipine karşılığına bitiriyorum. Bir sıkılaştıran ilmekten sonra kesiyorum. Şu kenarları da çok muntazam olacak. Çünkü herhangi bir oya geçmiyoruz. Bu haliyle bırakacağız. O yüzden bu kenarlarında çok muntazam gözükmesi gerekiyor. Şimdi 1, 2, 3 tane motifi ters ekledik birbirine. Gene şu şekli yapalım da anlayalım. Şöyle. Şu arada kalan, yani ilk ters motifle ikinci ters motifin arasında şöyle 5 santimlik bir açıklık bırakıyorum ki yaka devrildiği zaman şuradaki boşluğu oluştursun. Güzel bir şekilde dönsün diye. Yani sizin yaptığınız örgüye bağlı tabii ki vereceğiniz şu aralık. Bakarsınız, şöyle koyarsınız, nasıl düzgün duruyorsa o şekilde o kadar bir aralık bırakırsınız ve biraz geriden ipi kesersiniz. Bu arka parça, tabii ki yarısı. Tersini çeviriyorum çünkü burası dışarıya bakıyor. Burası içeride kalan taraf, yani motiflerin tersi. 2, 4, 6, 8 ve 9 motif ekledim birbirine. Yani 9 da diğer tarafını düşünürsek arka kısım için 18 motif eklemiş olacağız. Şurada verdiğimiz arada hemen diğer parçayı üzerine koyunca ortaya çıkacak. İki, 3, 4, 5, 6. Şimdi şu yaka, burası yaka, burası şu motifle şuradaki motif eklenecek birbirine ve yakayı oluşturuyor. Bildiğimiz kare motif olarak bu omuzları yapmıyoruz. Yani bunun karşılığında başka motif yok. Normalde burada da bir motif olur. Ekleyerek, burada kol evi bırakıp tekrar ekleyerek gideriz. Şurası omuzu oluşturur ama bu ceket öyle değil. Şuraya eklediğimiz şu yakanın yanındaki motif, bunu eklerken de göstermiştim. Diğer iki kenarı arkaya eklenecek diye. Şöyle şu şekilde eklenecek ve omuzu oluşturacak. Kolu da buraya yapıyoruz. Şurada bir motiflik eksiklik var. Diğerini kapattığımız zaman buradaki motif omuzu oluşturuyor. Umarım anlatabilmişimdir. Önce şuradaki yaka kısmını oluşturan şu motifin, yani şu ense kısmındaki yakayı oluşturan şu motifi, şu kenarlarını birbirine ekliyorum. Bakın şöyle yaptığımız zaman şöyle şurayı ekliyorum. Motifi ekledim. Bu şekilde. Şimdi şuradaki motifi bu şekilde ekliyorum. Bu şekilde gözüküyor. Dediğim gibi burada bir motif, arkada bir motif olup da düz bir şekilde birleşen bir omuz değil. Yani klasik bildiğimiz anlamda değil. Şuradaki motif hem ön kısımla hem arka kısımla iki tarafı birleşiyor ve bu şekilde bir omuz ortaya çıkıyor. Şimdi elimizde bir tane motif kaldı. Bu motifte şuradaki inen omuzun hizasına şöyle bir kenar ön kısımla, diğer kenarı arka
kısımla birleşiyor ve kolu oluşturacağız. Sonra şöyle göstereyim. Şurada kolu oluşturacağız. Bu yarım motiflerde şu araya ve arka kısımda şu araya geliyor. Burada kolu oluşturuyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şimdi daha iyi anlaşılıyordur. Şu omuz hemen altına şu demin gösterdiğim motif, iki kenarı ön kısma, iki kenarı arka kısma birleşiyor. Omuzun takibinde diğer motifi koyuyoruz kol için ve arada kalan boşluklara da yarım motifleri koyuyoruz. Sonrasında örüyoruz. Şimdi bu son motifi omuzu takip eden, şöyle de göstereyim. İlk yaka motifin hemen yanındaki motifin yanına. Böyle gösterirsem daha iyi olacak. Şöyle üçgen bir şekilde hemen bunu ekliyorum. Ekledikten sonra şimdi elimizde iki tane yarım motif var. Birini şuradaki üçgene, birini buradaki üçgene bu şekilde ekliyorum gene. Her zaman yaptığım gibi aynı örgüyle ekliyorum ve artık eklenmemiş motif kalmayacak. Bunu nasıl ekliyoruz? Şurayı orta kabul ediyoruz. Şuradaki zincire batıyoruz. Aynı hepsinde yaptığımız gibi ilk zincire bağlıyoruz. Bir zincir daha çekiyoruz. İlk badem desene eklemeye başlıyoruz. Şimdi aradaki bir zincirlik desen ilmek pardon. Şimdi trabzanlar. Eklemede hiçbir değişiklik yok. Bütün motifleri eklediğimiz gibi ekliyoruz. Görüntü bu şekilde. Şimdi buradan itibaren motif olmayan düz örgü örüyoruz ve kolu tamamlıyoruz. Bu şekilde örgüyle tamamlayacağız. Ondan önce şurada birleştirmem gereken koltuk altı örgüsü var. Bunu da birleştirdikten sonra kolu örmeye başlıyorum. Şimdi şuradaki kol kısmına koltuk altından ipi bağlıyorum. Ve belirli aralıklarla trabzanlar öreceğiz. Araya bir zincir çekerek. 22 tane ikili trabzan öreceğiz. Yanına bir tane daha örüyorum. Araya bir zincir. Sonra ufak bir mesafe atlayarak aynı zaten geniş geniş şuradaki aralıklar, aynı genişliğin boşluğun içerisine ikinci trabzanı örüyorum. Bir zincir. Sonra gene
ikili trabzan, bir zincir, 2 tane trabzan, bir zincir, bir zincir, motifin ortasına geldim. 6. Şimdi gene bir zincir, belli aralıklarla ilerliyoruz. Bir zincir, şurada öreceğimiz örgü kolun çevresini ne fazlası ne eksiği olacak. Tam denk gelecek şekilde örgü yapacağız. Bunu deneyerek ancak bulabilirsiniz. Önce bu şekilde bir örün. Çok kasıyorsa demek ki eksik ördünüz. Bir de çok bol durmayacak. Bu sefer de örgünün devamından daha fazla ilmek yaparsanız bu sefer de bollaşan bir örgü olur. O da güzel olmaz. O yüzden tam çevresi kadar örgü olması gerekiyor ki düz devam etsin. Şuradan gelen mesafe aynı şekilde kol ağzına kadar devam etsin. Bir zincir, diğer tarafa bu ikili trabzanlardan 22 tane örmüşüm. Denk gelmiş, yeterli olmuş. Yani buraya da bu şekilde 22 tane örgü yapıyorum. 22 tane ikili trabzanlar ördüm. Aralarda birer zincir. Tabii bu benim ölçüm. Yani benim elimden çıkan mesafeyi koruyan, yani düz bir şekilde ilerlemesini sağlayan ilmek sayısı bu. Bu sizin elinizde 24 tane de olabilir, 26 tane de olabilir. Şuradaki daralmadan ya da çok bollaşmadan önemli olan ilmek sayısını yakalamak. Şimdi araya bir zincir çekiyorum ve ilk ördüğüm trabzana sırayı bağlıyorum. İki zincir, boşluğa bir sık iğne. 2 zincir, boşluğa bir sık iğne. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. 2 zincir, boşluğa sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. 2 zincir, son. Şimdi burada başladığım ilk boşluk şurası. Son boşluğu ördükten sonra yandakine geçiyorum ilmek kaydırarak. 3 zincir. Bizim birinci trabzanımız ve 2. Bir zincir, yandaki boşluğa, yani az önce oluşturduğumuz boşluklara şimdi tek tek hepsine 2 tane trabzanlar örüyoruz. Araya bir zincir. Boşlukların içerisine 2 trabzan. Sırayı gene bu şekilde tamamlıyoruz. Bir zincir ve sırayı ilk trabzana bağladım. Şimdi 2 zincir,
Ve aralara gene 2 zincirlik boşluklar oluşturuyorum. O boşluklarda bir üst sırada gene ikili trabzanlarla iki tane örerek tamamlıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra örmüşüm. Son sırayı da 17. sırayı da sadece trabzan örerek bitirmişim. Kızım biraz uzun olsun kolu anne dedi. Uzun tuttum. Yani bir iki sırada kısa yapabilirsiniz aslında. Tabii bu benim ölçüm. Siz de kendi kolunuza ölçerek yapacaksınız. Daha da dar yapabilirsiniz. Daha geniş yapabilirsiniz. Yani bu ceket 38 ve 36 beden için oldu. Birazcık bir yarım santim kadar yani 14 santim olsaydı motifler rahat rahat 40 beden 38-40 beden bir ceket olurdu ki bu büyük bir ceket olurdu kızıma göre. O yüzden yani 13,5 santim gerçekten doğru bir ölçüymüş. Tam ölçüyü yakaladım. Yani 38 ve 36 beden için harika. Tam denk geldi. Yani örgüde zaten her zaman söylüyorum. 2 bedeni rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şimdi arka kısımdayım. En son bu kısmı da birleştirip ceketi bütünlüyoruz. Yani etek ucundan başlayarak şöyle yaka ucuna kadar, yani en son motife kadar birleştiriyorum. Yaka bu şekilde devriliyor. Tabii birleşmiş olarak. Yani en alttaki motiften en üstteki motife kadar iki parçayı arka ortasından birleştiriyorum. İnternette görüp çok beğendiğim bir motif yerleştirme şekliydi. Mutlaka denemek istedim. Güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Yakanın duruşu, omuzların inişi harika bir ceket oldu. Ceket diyorum çünkü hırkadan daha farklı bir görüntüsü var. Hatta şu etek kısmına bir iki motif daha eklersek tam bir kaban oluyor. Kalın bir örgü olduğu için kabana dönmesi çok kolay. Hatta manto bile yapabilirsiniz etek kısmını daha uzatarak. 38 beden oldu. Mankenin üzerinde tabii ki bayağı bir bol kaldı. Manken 34, bu 38 beden ama gene de vücutta nasıl duruyor en azından bir fikir veriyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım çok işinize yarar kıyafetler. Yani ördüğünüze değer, emeğinize değer kıyafetler örebilirsiniz bu videolarla. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.